Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu yeni kare motif çalışmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi motifimiz 3 boyutlu bir görünüme sahip. Aslında burada 2 tane kare motifimiz var. Dilerseniz ilk kare motifi tamamladıktan sonra da örgülerinizi de değerlendirebilirsiniz. Motifle neler yapabiliriz derseniz yatak örtüsü, battaniye, yastık çalışmalarında değerlendirebilirsiniz. Hatta çanta çalışmalarına da çok yakışacaktır. Motifimi yaparken ben akrilik ipler kullandım. Ayrıca 4,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Motifimin ölçüsü 20 santimetre oldu. Sizler de kullanacağınız iplere göre tığ numaralarını ayarlayarak motifi çalışabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken toplamda 4 renk kullanacağım. 2 rengi tonlama yaparak kullanacağım. Yani burada mavi renkle başlıyorum ve bir tane de açık mavi kullanacağım. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha etkili bir görünüm elde edersiniz. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şimdi ilk motifimi pembe tonlarla yaptım. Şimdi bir tane de mavi tonlarla yapacağız. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Hemen 1, 2, 3 zincir daha çektim. Burada ipimi de gizledim. Hemen halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 ikili trabzan. Klasik motif başlangıcı yapıyoruz. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. 2 zincir ve son kez 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Hemen bir ip aldım. Şöyle ilk zincirin içine, ilk trabzanın üzerine battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir, hemen bu köşe boşluğuna batıyorum. Şöyle bir ilmek aldım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi sık iğnemizin şu ilk, bakın buradaki değil, şu ilk ilmeğin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım, biraz uzattım. Yine 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde bir trabzan yapmış olduk. Sizler tabi isterseniz 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Evet, tekrar 2 ikili trabzan daha yaptım. Hemen sıradaki köşe boşluğuna atlıyorum. 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. İkinci sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Yeni sırada rengimizi değiştireceğiz. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen burada yarım köşemizi tamamlıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Tekrar bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın üzerine şöyle battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Hemen şöyle ipimi kesiyorum. Rengimi değiştirdim. Bu defa açık mavi ile devam edeceğim. Hemen şu ortadaki boşluktan başlıyoruz. Şöyle direkt sık iğne yaptım ve 1 2 zincir çektim. Buraya 3 ikili trabzan yapıyorum tekrar. Baştaki zincirimizle beraber 4 tane olacak. Şimdi sıradaki köşe boşluğuna şöyle atladım. 1 ikili trabzan, 1 zincir, 1 ikili trabzan. Buraya bir tane V boşluğu yaptık. 2 zincir, tekrar köşenin içine bir V boşluğu daha yapıyoruz. 1 ikili trabzan, 1 zincir, tekrar 1 ikili trabzan. Şimdi zincir çekmeden yine sıradaki boşluğun içine 4 ikili trabzan. 2, 3 ve 4.
Şimdi tekrar sıradaki boşluğa şöyle ipimizi de üzerine örerek gizleyeceğim. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir V boşluğu yapıyoruz. Evet, sıradaki boşluğa yine 4 ikili trabzanla devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Son köşemizin içine şöyle son bir V boşluğu yaptım. Hemen zincir çekmeden buradaki ilk zincirimizin, yani ilk trabzanımızın üzerine şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi hemen şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Yine ikinci sırada aynı renkle devam edeceğiz. Şöyle uzatıyorum. Şöyle geriye batıyorum. Hemen buradaki V boşluğunun içinden bir ilmek aldım. Şöyle ikisini birlikte topladım. Tekrar bir, iki zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 3 zincirimiz burada, trabzanımız 4 zincirde. Hemen sıradaki köşe boşluğuna atlayacağım. Şöyle ilk V boşluğuna atladım. 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar 3 ikili trabzan, şöyle üçüncüsü, tekrar V boşluğunun içine 3 ikili trabzan. Şimdi arada 4 zincirimiz var. 3 ve 4. Hemen sıradaki köşe boşluğuna atlıyorum. Önce V boşluğunun içine 3 ikili trabzan. Daha sonra köşenin içine 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan ve son olarak yine sıradaki V boşluğunun içine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Arada da 4 zincirimiz var. Tekrar başladığım yere geldim. Son V boşluğunun içine 2 ikili trabzan yaptım. Burada ilk trabzanımızı yapmıştık. Hemen burada 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve şöyle kaydırmayla kapattım. Zinciri çekmeden ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim. Hemen ipimi kaydırma yapmış olduğum zincire tekrar arkadan tığımı battım ve ipimi arkaya çekiyorum. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen şöyle tığıma bir ilmek attım. Şimdi herhangi bir köşe boşluğundan başlayacağız. Hemen şöyle direkt sık iğne ve 2 zincir yaptım. Hemen buraya 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzanlarımızın şöyle araya batarak trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. ikili trabzan. Şimdi burada yine biz burada pardon köşede 2 tane ikili trabzanımız olacaktı. Şöyle 2 tane ikili trabzan yaptım. Yine yarım köşe yaparak başladım. Yine buradan devam ediyorum. 5 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle aralara batarak yapıyoruz. Ve beşincisi. Evet, köşeyle birlikte 7 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi tığıma şöyle 2 defa ip aldım. Şimdi burada şu alt sıradaki 4 tane trabzanımızı ön üçlü trabzan olarak yapacağız. Hemen şöyle ilkinin bakın bu şekilde altından aldım. İkisini birlikte ve son ikisini birlikte topladım. Yani buradaki bakın hafiften yukarıda olabilir çünkü daha sonra tekrar aşağıya iniyor. Tekrar tığıma 2 defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üzerine yine ön üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar
Ve şöyle dördüncüsü. Evet, şimdi sıradan devam ediyorum. Hemen ilk iki trabzanın şöyle araya batarak başlıyorum. Köşeyle beraber 7 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle üçüncüsü, 4 ve 5. Evet, köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Şimdi sıradan devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi motifimiz büyümeye başladıkça sadece bir kenarı gösteriyorum. Köşeyi yarım olarak başladığımız için hemen sıradaki köşeyi tam olarak gösteriyorum. O yüzden buradan sonra artık aynı şekilde tekrar edeceğiz. Evet, 5. sırayı tamamladım ve motifimizin son hali bu şekilde görünüyor. Sonda yine yarım köşeyi tamamlayıp alt sıralarda gösterdiğim gibi köşeyi kapattım. Hemen rengimi değiştiriyorum. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Şimdi herhangi bir köşe boşluğundan başlayacağız. Burada şu ilk trabzanımızın, bakın şöyle tığımı bu şekilde arkadan üstten battım. Arka ikili trabzan yapacağım. Buradan bir ilmek aldım, yine direkt sık iğne yapıyorum ve 2 zincir çektim. Bu bizim ilk arka trabzanımız. Şöyle aynı trabzanın üzerine tekrar bir arka ikili trabzan yapıyorum. Yine yarım köşe yaparak başladım. Bakın şu şekilde bu tarafta kaldı. Hemen sıradan devam ediyorum. Bütün trabzanların şöyle arkasından alarak ikili trabzanlar yapıyorum. Sadece ilk baştakinin üzerine 2 tane yaptım. Köşelerde hep aynı şekilde ilerleyecek. Evet, şimdi şu ortadaki ön üçlü trabzanların olduğu yere geldim. Tığıma 3 defa ip alıyorum. Bu defa dörtlü trabzan yapacağız. Şu kısımda arkadaki 4 zincirimiz değil, şu bakın şu aradan batacağım. Çünkü 3 tane yapacağız. Şöyle 2 tane üçlü trabzanın, bakın aradan batıyorum. Tığımı önden çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve dördüncü kez ikisini birlikte olarak topladım. Tekrar tığıma 3 defa ip aldım. Şöyle hemen açıyorum. Bakın burada şöyle trabzanın üzerine de batabilirsiniz ama araya batarsanız daha kolay. Tığımı önden çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte, şöyle 3 ve dördüncü kez. Ve üçüncü kez tığıma 3 defa ip aldım. Hemen şöyle son ikisinin alttan şöyle araya battım. Buradan ipimi aldım. Yine aynı şekilde uzatarak ilmeklerimi topladım. Bu şekilde 3 tane ön dörtlü trabzan yaptık. Hemen bir ip aldım. Yine sıradaki trabzanı şöyle arkadan alıyorum. Hemen arka ikili trabzanlar yapıyorum köşeye kadar. Burada son trabzanın üzerine yine 2 tane arka ikili trabzan yapacağız. Şöyle hemen hızlıca geleceğim. Evet, son trabzanın üzerine 2 tane yapıyorum. Şöyle bakın, ilkini yaptıktan sonra hemen üstten batıyorum tekrar. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir zincir ve ilk trabzanın yine şöyle arkadan alıyorum. 2 tane yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Yine 2 tane arka ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradan devam ediyoruz.
7. sırayla devam ediyoruz. İlk rengimle başlayacağım 7. sıraya. Hemen tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şu dörtlü trabzanlarımızın ilk ikisinin şöyle araya battım. Hemen şöyle ipimi de çekiyorum. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Direkt sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi aynı yere 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimizle beraber 4 ikili trabzanımız olacak. Şöyle dördüncüsü. 2 zincir, tekrar sıradaki 2 trabzanın şöyle araya battım. 4 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi motifimizi yeniden kareye dönüştüreceğiz. Bu bizim ilk köşe boşluğumuz. Şöyle 3 ve dördüncüsü. Şimdi sıradaki trabzanımızın, bakın şuradaki ilk 3 trabzanı atlıyorum. 1 2 3, dördüncünün üzerine batıyorum ve sık iğne yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Şöyle sırasıyla sık iğne yapıyorum. Toplamda 11 tane sık iğne yapacağız. Köşe boşluğunun içine bir sık iğne. Hemen buradan dönüyorum. Yine sıradan devam ediyorum. Sonda 3 tane kalana kadar. Şöyle 4 kalmış. Hemen sonuncu sık iğnemi yaptım. Yine sonda 3 tane bıraktım. Burada tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane sık iğnemiz olacak. Hemen tığıma bir ip aldım. Zincir çekmeden direkt buraya atlayacağım. Şöyle 4 ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar 2 zincir ve sıradaki 2 trabzanın araya battım. Yine 4 ikili trabzan. Evet, ikinci köşe boşluğumuzda yapmış olduk. Şimdi yine sırada gelen 3 tane trabzana atlıyorum ve dördüncüsünün üzerine battım. Sık iğnelerle devam ediyoruz. Toplamda 11 tane olacak. Köşe boşluğuna da bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine burada 11 tane sık iğnemiz var. Sonda 3 tane trabzanımı bırakıyorum. Hemen burada direkt şöyle ilk trabzanın ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Zinciri çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle hemen tekrar arkaya çekeceğim ipimi. Bu şekilde. Evet, şimdi 8. sırayla devam ediyoruz. Yine renkleri aynı şekilde sıralıyorum. Başlangıçta olduğu gibi. Hemen tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Herhangi bir köşe boşluğunun içine batıyorum. Şöyle bir sık iğne, 2 zincir yaptım. Hemen sıradan devam edeceğim. Yine yarım köşe olarak başladım. Şimdi burada ilk trabzanımızın şöyle altından aldım. Ön ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle sırasıyla ön ikili trabzan yapacağım. 3 tane. Dördüncüsünün üzerine 2 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir, tekrar battım ve ikincisi. Şimdi burada 2 tane sık iğneyi atlayıp üçüncüsünün üzerine battım. Tekrar sık iğne ile devam edeceğim. Şimdi ilk sırada 11 tane vardı. İkinci sırada 9 tane sık iğnemiz olacak. Şöyle 2, 4, 5, 6, 7, pardon, burada 2 tane değil bir tane atlayacağım. Çünkü 10 tane kaldı. Şöyle ilkini atlıyorum. İkincisinin üzerinden devam ediyorum. Evet, şöyle 8,
ve 9. sık iğnemi yaptım. Şimdi bir ip aldım. Hemen sıradaki şu ilk trabzanın üzerine 2 tane ön ikili trabzan yapacağım. Hemen sıradan devam ediyorum. 3 tane ön ikili trabzan. Yani burada toplamda 5 tane ön ikili trabzanımız var. Şimdi köşe boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Hemen sıradan devam ediyorum. Evet, yine dönüşte son trabzanın üzerine 2 tane ön ikili trabzan. Evet, şimdi burada ilk sık iğneyi atlıyorum. İkincisinin üzerinden toplamda 9 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada yine köşeyi bir trabzan yaptım. Bu şekilde kapattım ve bir zincir çektim. Hemen şöyle bir ilmek aldım, bir sık iğne, 2 zincir çektim ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 ikili trabzanımız var köşenin içinde. Şimdi sıradan devam ediyorum. Yine aynı şekilde burada köşenin içindeki ilk trabzanı da ön ikili trabzan olarak alıyorum. Diğerlerinde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Son trabzanın üzerine yine 2 tane ön ikili trabzan yapacağız. Evet, şöyle sonuncusunun üzerine 2 tane yapıyoruz. Şimdi burada son sırada artık 3. sırada sık iğne sıramızın son sırasında 7 tane toplamda sık iğnemiz kalacak. 9 tane vardı. Yine başlangıçta bir tane atlıyoruz. Hemen ikincisinin üzerinden devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi tekrar sıradan devam ediyorum. İlk trabzanın üzerine 2 tane ön ikili trabzan. Evet, diğerlerinin üzerine de yine bir tane ön ikili trabzan yapıyorum. Köşede 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzanımız var. Onuncu sırayla devam ediyoruz. Hemen rengimi değiştirdim. Yine herhangi bir köşe boşluğunun içine battım. Şöyle 2 ilmeğimi topladım ve 2 zincir çektim. Hemen buraya bir ikili trabzan yaptım. Yine yarım köşe yaparak başladım. 2 ikili trabzanımız var. Şimdi sıradaki 2 trabzanı şöyle araya batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Buradaki bütün trabzanlarımızın aralara batarak ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Hemen şöyle hızlıca geleceğim. Evet, şöyle son 2 trabzanın da yine araya batarak ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10 köşeyle birlikte 10 tane ikili trabzanımız var. Hemen sık iğnelerin üzerinden devam ediyoruz. İlk sık iğnenin üzerine battım. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Evet, burada 7 tane yarım trabzanımız olacak. Tekrar trabzanların olduğu yere geldim.
Şu sık iğne ile trabzanın araya batmıyoruz. Buradaki ilk iki ikili trabzanın araya batarak başlıyoruz. Yine 8 tane ikili trabzan, köşeyle birlikte 10 tane olacak. Köşede 2 ikili trabzan, 2 zincir ve 2 ikili trabzanımız var. Sırayı tamamladım ve 11. sırayla devam ediyoruz. Yani son sırayı yapacağız. Hemen şöyle herhangi bir köşe boşluğuna yine battım. Bir sık iğne, 2 zincir çektim. Hemen bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu son sıra çok kolay. Köşelerde 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzanımız var. Diğer bütün trabzanlarımızı bu şekilde arka ikili trabzanlar olarak yapacağız. Şöyle bu ilk baştakilerin de üzerine 2 tane değil tek olarak yapıyoruz. Çünkü köşenin içine 2 tane ikili trabzan yaptık. Hemen bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlamayacağım. Çünkü çok kolay. Hepsinin şöyle arkasından alıyorum. Arka ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada yarım trabzanlarımızın da yine arka ikili trabzanlar olarak yapacağız. Şöyle hemen diğer motifimin üzerinde de tekrar göstermek istiyorum son sırayı. Gördüğünüz gibi başladığınız yere geldiğiniz zaman burada bir zincir çekip kaydırmayla kapatabilirsiniz. Evet. Sizler isterseniz üzerine sık iğne sırası da yapabilirsiniz. Yine trabzan sıralarıyla biraz daha büyük bir motif elde edebilirsiniz. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.